Sayın Teknolojiden herkese merhaba. Bugün otomotiv sektörünün geleceği elektrikli araçlar üzerinde diagnostik işlemlerini anlatacağız. Aracımız BMW i4 eDrive 40 serisi. Kullanacağımız diagnostik cihazı ThinkCar'ın EV modeli Electrical Vehicle serisi. Geniş kapsamlı bir VCI'miz var. VCI'miz ThinkDiag 3. Bugüne kadarki ThinkCar'ın ürettiği en kapsamlı VCI. Yine 10 inçlik bir tabletimiz var. Ve ThinkCar'ın EV serisinde sadece bir diagnostik cihazı değil, aynı zamanda ADAS kalibrasyonları, lastik basınçları, voltaj üzerine olan tüm tespitler ve arıza durumları, akım üzerine birçok fonksiyon, aynı keza osiloskop ve multimetre olarak da kullanabilme özellikleri ThinkCar EV serisiyle bir arada geliyor. Gördüğünüz gibi zaten burada akım, amper, multimetre, osiloskop olarak kullanabileceğimiz girişler de mevcut. Çok kapsamlı bir VCI. Şimdi dilerseniz aracımızın içine geçelim ve diagnostik bölümde neler yapabiliyoruz onları inceleyelim. VCI'mizi OBD soketiyle, aracımızın OBD soketine bağladık. VCI'miz şu an ışıkları yönü aktif hale geldi. Daha sonra tabletimizden ilgili aracı seçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi listemiz çok geniş. Neredeyse tüm elektrikli araçlar üzerinde diagnostik yapabiliyoruz. Biz BMW EV seçeneğini giriyoruz. OK diyoruz. Şu an VCI'ye bağlantı kuruyor tablet. Burada zaten çok da yabancı olmadığımız bir ekran geliyor. ThinkTool üzerinde aşina olduğumuz bir ekran. Burada ADAS kalibrasyonunu yapabiliyoruz. Anti-hırsızlık sistemi üzerinde kalibrasyonları, konfigürasyonları yapabiliyoruz. Kodlama, programlama işlemlerini yapabiliyoruz. Special function, özel özelliklerle ilgili resetleme işlemleri vesaire, bunların hepsini yapabiliyoruz ve son olarak otomatik ve manuel select olarak sistemdeki ECU'ları tarayabiliyoruz. Dilerseniz istediğiniz beyine otomatikman bağlanıp dilerseniz otomatik search yapıp tüm sistemleri tarayabiliyorsunuz. Ben şimdi tüm sistemleri görebilmeniz açısından otomatik search yapıyorum. Şu an şase ve araç bilgilerini çekiyor, modül bilgilerini çekiyor. Araç bilgilerimizi çekti. Şase numaramız, kasa numaramız, satış numarası, modeli diyelim eDrive 40, üretim yeri, üretim yılı. Bunları onayladıktan sonra next diyoruz. Bu süre zarfında otomatikman kontağın kapanıp açılabileceğinden bize bahsediyor. OK diyoruz. Diagnostik işlemi sırasında karşılaşabildiğimiz durumlarla ilgili bize uyarılar veriyor. Aracı sürüşe çıkarmayın, kontak durumlarını açık bırakın şeklinde uyarılarımız var orada. Şu an artık modül tarama işlemine başladı. ECM'den başlamak üzere TCM, DMV, bunun gibi birçok araçta bulunan yaklaşık 80-90 adet modüle tek tek bağlanıyor ve bunların araçların içinde arıza var mı yok mu, son durumları ve model bilgileri hakkında bize bilgi veriyor. Modül tarama işlemimiz bitti. Burada bağlı olan modüllerin isimlerini dilersek üzerine tıklayıp giriş yapıp arıza kodlarını ve bu modüllerin hangi protokol üzerinden çalıştığını da görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada CAN-FT üzerinden çalışan, CAN üzerinden çalışan ve FlexRay üzerinden çalışan modüllerimiz var. Örnek vermek gerekirse ABS sistemi FlexRay üzerinden çalışır. Çünkü çok daha hızlı bir iletişim gerekir. Daha sonra bu sistem dediğim gibi ThinkTool'dan da aşina olduğunuz bir arayüz. Burada tüm sistem scan ya da smart scan deyip hızlıca hangi ünitelerde arıza olduğunu görebilirsiniz. Şu an burada geçmiş veya şu an hala aktif olan bütün hata kodlarını görebiliyorsunuz. Elektrikli araçlardaki hata protokolleri içten yanmalı motorlara göre biraz daha farklı. Yani buradaki en ufak değişimleri, en ufak milimetrik oynamaları dahi tespit edebildiğimiz için şu an gördüğünüz bir araçta çok fazla arıza var gibi görünüyor. Ama bunların detaylarına girdiğimizde, örnek veriyorum, siz aracınızı şarj ederken şarj ünitesinde oluşan kısa süreli bir yüksek akım durumu. Zaten aracınız buna dair bir koruma sistemine sahip ve bu korumayı gerçekleştirdim diyor. Evet, yüksek akım geliyordu ve ben bunu engelledim. Veya immobilizer sisteminizde anahtarınızı dışarıda unuttunuz ve aracı çalıştırmaya başladınız. Bunun da aynı keza sistemin belleğine işliyor ve bu araç şu tarihte anahtarsız çalıştırılmaya çalışıldı gibi size burada uyarı olarak veriyor bunların hepsini. Örnek verecek olursam bir sisteme
kamera based driver assist sistem, yani kamera tabanlı sürüş asistanı üzerinde bir hata görüyoruz. Modüle bağlandık. Modülün detaylarını gördü. Burada read fault code yapıyoruz. Bir tane hatamız var. Clear yapıyoruz. Clear fault code completed, tamamlandı. Şu an gördüğünüz gibi no DTC, herhangi bir arıza kodumuz yok. Bunların hepsi aslında geçici arıza kodları. Zaten ekranda da gördüğünüz üzere herhangi bir arıza kodumuz yok. Dediğim gibi elektrikli arabaların diagnostik protokolü tamamen içten yanmalardan daha farklı. Daha tedirgin edici gibi görünse de hayır, çok daha profesyonel ve size her noktada bilgi veriyor. Bunları arıza değil, uyarı diye de görebilirsiniz zaten. Başka bir sisteme bağlandığımızda araç giriş sistemiyle ilgili, mesela anahtarın okunmasıyla ilgili bir hata alınmış veya immobilizer'ı contactless, yani dokunmadan pencereleri kapatma fonksiyonu ile ilgili anlık sinyal sorunları yaşanmış. Bunlarla ilgili bize bilgi veriyor. Gene giriyoruz. Modülün bilgisi çekildi. Read fault kod yapıyoruz. 4 tane hata kodumuz görünüyor. Arıza silme işlemini gerçekleştiriyoruz. Ve şu an no DTC. Tüm arızalarımız silindi. Aynı zamanda burada çalışma testlerini yapabiliyorsunuz. Canlı değerlerini okuyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi birçok modülde canlı değer direkt görebiliyorsunuz. Geri geldiğimde gene Smart Screen ekranıma, burada genelde elektrik machine electronics, yani elektrikli motorun kontrol ünitesi üzerinde genel işlemler yapılacak. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir arıza kodu yok zaten. Geri dediğimizde gene burada çalıştırma testleri, canlı kodlar ve özel fonksiyonlar üzerine birçok işlem yapabiliyorsunuz. Canlı değerleri seçtiğinizde şu şekilde canlı değerlerin hepsini, voltaj değerlerini takip edebiliyorsunuz. Bunların yanı sıra başta da bahsettiğim gibi şu an biz genel bir diagnostik elektronik modüllerine bağlanmaktan bahsettik ama cihazımızın aynı zamanda ana ekrana geldiğim zaman göreceksiniz. Çok özür diliyorum. ADAS kalibrasyon, special function ve anti theft, yani hırsızlık önleme sistemiyle ilgili çok ciddi ayarları buradan yapabiliyoruz. Aynı zamanda coding reprogramming işlemleri 2 serisinden X serisine Mini'ye kadar i serilerinin de hepsi üzerinde aktif kodlama, programlama, yani parça değişimi sonrasındaki adaptasyon, kalibrasyon işlemlerini de gerçekleştirebiliyorsunuz. Thinkar'ın EV serisi sayesinde elektrikli araçlar üzerinde tam hakimiyete sahip oluyorsunuz. Yetkili servis bazında işlem yapabiliyorsunuz. Ve başka hiçbir araca ihtiyacınız olmadan üzerindeki prop yerleri sayesinde osiloskop da dahil olmak üzere tüm fonksiyonları tek bir cihaz üzerinde kullanabiliyorsunuz. Elektrikli araç tamiri noktasında tek bir cihazda bütün hizmetlerin hepsini verebiliyorsunuz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Daha detaylı videolar bununla ilgili gelecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sait Teknoloji olarak bizi takip edin. Teşekkür ediyoruz. İyi günler.